Herkese merhabalar. Yeni bir içerikte daha birlikteyiz. Bu sefer neredeyim? Muğla'nın Fethiye ilçesinde Likya yolunun başlangıcındayım. Ve arkamda da çok güzel bir Ölüdeniz manzarası var göreceğiniz üzere. Ve bugün sizlere bir inceleme yapacağız. Ama bu sefer bildiğiniz gibi benim arabam Tesla ama Tesla'dan farklı bir araba inceleyeceğiz. Önceki videolarımı takip eden arkadaşların da bildiği gibi BMW iX1 kiraladım bu tatil için. Ve sizler için de bir haftalık bir deneyim yaşadım ve bu deneyimden çıkardığım mesajları, araçtaki notlarımı ve size aracı tanıtma niyetiyle de bu videoyu hazırlıyorum. Umarım işinize yarayacaktır. Arabayı almayı düşünenlere, kafasında soru işareti olanlara veya otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek bir içerik yaratmayı umut ediyorum. Peki neden iX1 diyebilirsiniz? Bildiğiniz gibi önceden %10'luk bir ÖTV dilimimiz vardı. Ne yazık ki bu %25'e çıktı ve bizim Tesla'nın rakibi olan bazı modeller vardı. Herkesin aklını çelen. Bunlar neydi? İşte Tesla'nın rakiplerinden birisi Mini Cooper Countryman elektrikti. Ve aynı platformda üretilen BMW iX1'in de Filo versiyonuna, yani bazı özelliklerinin kısılmış ve minimum belli bir araç alımında uygulanan bir indirim oluyor. Bu indirimin sonucunda satılan Filo versiyonuna düşük bir fiyat farkıyla erişilebiliyordu ve insanlar da bunu gerek ikinci elden gerek bu Filo kampanyasıyla erişme amacıyla araştırıyorlardı. Ben de hazır böyle bir fırsat yakalamışken, araba kiralayacakken neden iX1 olmasın ve neden bu deneyimimi sizlerle aktarmayayım diye düşündüm ve bu videoyu hazırlama aşamasına geldik. Şimdi arkadaşlar arabayı incelemeye başlayalım. Şimdi isterseniz önce genel olarak bir araçtan size bahsedeyim, modellerinden bahsedeyim. Şimdi BMW'lerde i eklendiği zaman elektrikli motor olan versiyonlar oluyor ve bu da X1'in i versiyonu, yani elektrikli versiyonu iX1. iX1, X1 ve Mini Cooper Countryman'le aynı platformda üretilen bir otomobil. Ve bu araçta iki farklı motor gücüne bağlı iki farklı versiyon var. Bunlar da eDrive 20 ve eDrive 30. Bizdeki ise eDrive 20 olan versiyon. Peki bu ikisi arasında ne fark var? Bu ikisi arasında motor gücü farkı karşımıza çıkıyor. Bizdeki versiyonun 150 kW'lık bir motor gücü varken 250 Nm'lik bir torku var. Ancak E30'a baktığımız zaman 230 kW'lık bir güç varken 494 Nm'lik bir tork karşımıza çıkıyor. E20 önden çekişken, E30 dört çeker bir sisteme sahip. Bu araçta motor gücü haricinde de tasarım paketi olarak bazı seçenekler var. 3 farklı versiyon bizi karşılıyor. Bunlar da Sportline, X-Line ve M-Sport olmak üzere ve bu her tasarım paketinde farklı kendine has özellikleri var. Aracın isterseniz dış tasarımıyla başlayalım. Ön tarafıyla başlayalım. Bizi burada klasik bildiğimiz gibi bir BMW logosu, BMW logosu karşılıyor ve logonun etrafında da mavi bir halka yer alıyor. Peki bu aracın en farklı özelliklerinden birisi nedir X1'den ayıran? Buradaki ızgara. Gördüğünüz gibi burada bir ızgaramız, açık bir ızgaramız yok. Kapalı bir alanımız var çünkü elektrikli bir motorumuz var. Burada bir gündüz farı çentik şeklinde karşılıyor ve içinde de LED farlarımız yer alıyor. Parçaları anlatırken deneyimlerimi de anlatayım. Ankara'dan Fethiye'ye bu arabayla geldik ve gece sürüşüyle başladık yolculuğumuza. Şunu çok rahatlıkla belirtebilirim ki gayet aydınlatıcı, yeterli bir far deneyimi bize sundu. Bu tarafta bizi amortisörlü bir kaput karşılıyor. Ancak her ne kadar bu elektrikli bir araba olsa da burada gördüğünüz gibi herhangi bir frank yer almıyor. Yani ön bagajımız yer almıyor. Şurada cam suyunu koyabileceğimiz alanımız var. Buradaki motor kapağının altında da gördüğünüz gibi klima motoru gibi, akü gibi elektronik devrelerimiz, mekanik devrelerimiz yer alıyor. Kapağımızı kapatalım, amortisörlü kapağı. Şimdi aracın yan tasarımına geçtiğimiz zaman ise bizi 19 inçlik 245 R19'luk bu lastik ebatı karşılıyor. Gördüğünüz gibi böyle gayet şık bir jant tasarımı da bizlerle birlikte, çelik jant olduğunu da belirtmekte fayda var. Yan tasarımdan devam edersek otomatik olarak katlanabilen yan aynamız var. Yan aynalarda gördüğünüz gibi sinyalimiz yer alıyor. Aynı zamanda aynanın altında da bir ışık var. Bu ışık da aracı park ettiğinizde, kapıyı açtığınızda veya beni takip et özel dediğimiz aracı yaklaştığınız zaman yere bir logo yansıtması yapıyor. Bunun haricinde kapı kulbumuz bu şekilde gayet gelenekselle modernin birleşimi bir şekilde buradan
açarak kapımızı açıp kapatıyoruz. Yeni nesil elektriklilerin birçoğunda aerodinamiği sağlamak için, Tesla'da dahil bildiğiniz gibi, tamamen düz bir zemin yer alıp bastırıp çekerek bir kapı kulbumuz yer alıyordu. Ancak burada gayet herkesin direkt eline attığı gibi anlayabileceği bir tasarım mevcut. Şimdi arka tasarıma geçtiğimiz zaman arkada bizi arka silecek karşılıyor. Hatchback bir araba gibi. Bu aracın da C orta segment bir SUV olduğunu belirtmekte fayda var. Bu araba bir C segment araba arkadaşlar. Arkada arka sileceğimiz var, arka ledlerimiz var. Gördüğünüz gibi dörtlü flaşörler burada yer alırken stoplarımız burada ve burada arka kameramız yer alıyor. Arka kamera demişken bu versiyonda sadece arka kamera var ama aracın önünde, arkasında park sensörü var. Biraz sonra içeri geçince size bunu göstereceğim. Burada düğmeye dokunarak tam otomatik olarak bagaj açılıyor. Ve aynı zamanda bunu kumandadan da yapabiliyorsunuz. İçeride biraz sonra göstereceğim butondan da yapabiliyorsunuz. Buradan aracın bagajını tekrar kapatabiliyorsunuz. Arkayı da gördüğünüz gibi şöyle yükledik. Ayrıca size uzun yoldan gelirken ne kadar yüklediğimizin videosunu da ekleyeceğim. Bagaj kapasitesini böyle görebilirsiniz. Şu an burayı boşaltamıyorum ama buranın altında da kabloları koyabileceğiniz bir göz yer alıyor. Sol tarafta file, sağ tarafta ise küçük bir boşluk yer alıyor. Tekrar düğmeye basarak otomatik olarak bagajı kapatıyorum. Şimdi iç mekana geçtiğimiz zaman arka taraf bizi böyle karşılıyor. Bu versiyonda gördüğünüz gibi bordo bir döşeme rengimiz var. Bu rengin oldukça premium durduğunu ve hissettirdiğini söylemeliyim. Bazı modellerde, bazı arabalarda turuncumsu renkler oluyor. Böyle baktığınız zaman premium yakalanmak istiyor ama oldukça basit duruyor. Ancak bu renk benim çok hoşuma gitti ve bu rengin tamamen premium bir his yarattığını belirtmem gerekiyor. Arka tarafa bindiğim zaman böyle bir diz mesafem var. 1.80 boyum var. 80 kiloyum. Böyle bir diz mesafem var. Arkada ön koltuklar biraz arkaya çekili. Biraz daha diz mesafesi artar. Aynı zamanda böyle bir baş mesafem gözükmekte. Arabada gördüğünüz üzere ortada klima çıkışımız var. Aynı zamanda küçük bir tünelimiz var. Bence ortayı öldürmüş. Burada bir gözümüz var. Ancak şöyle geçtiğim zaman ayaklarımı koyarak buraya oturamıyorum. Arkada 2 adet Type-C çıkışımız daha bulunuyor. İncelemeye devam edersek burada Isofix bağlantılarımız var. Ortada 2 bardaklık bir kol dayamamız var. Aynı zamanda burada bagaja erişilemediğini bu bölgeden de belirtmem lazım. Gördüğünüz gibi sıcaktan da terliyorum. Kusura bakmayın. O yüzden de şapkamı çıkartmıyorum şu an. Ve arkada koltuk arkalarında filelerimiz mevcut. Onun haricinde camımız maksimum bu kadar açılabiliyor. Ve kendinden filmli arka camımız var. Burada istersen oraya gösterelim. Arka kapının içinde böyle bir gözümüz var. Buraya su şişemizi koyup eşyalarımızı yerleştirebiliriz. Gayet yeterli bir göz. Burada da böyle bir tasarım bizleri karşılıyor. Şuradaki kapı kulbu tasarımının da oldukça hoş durduğunu belirtmem lazım. Şimdi ön tarafa geçebiliriz. Her iki koltukta da otomatik olarak koltuğumuzu ayarlayabiliyoruz. Ön şoför koltuğu için 2 ayarımızı da buradan kaydedebiliyoruz. Camları açabildiğimiz alan, aynaları ayarlayabildiğimiz veya otomatik aynaları kapattığımız alan, bagajı açtığımız düğmemiz ve normal bir saklama alanımız yer alıyor. Direksiyon simidine baktığımız ise 3 kollu bir direksiyon bizi karşılıyor. Ortasında BMW logosu yer alan, biraz bombeli bir ortası olan. Tuşlara baktığımızda direksiyonu ben biraz eleştirmek istiyorum açıkça. Estetik bir araba tasarlanıp bu kadar basit bir direksiyon tasarlanmamalıydı bence. Ayrıca bu versiyona göre direksiyon değişiyor ama bendeki versiyon için konuşursak bence bu butonların yerleri, logoları oldukça sıkıntılı ve çirkin duruyor. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi arabayı sürerken ben kendi deneyimimden bahsedeyim. Buradan kruz veya limitörü ayarlayabiliyoruz. Ve ben arabayı böyle sürdüğüm zaman direksiyonu çevirirken birazcık bastırdığımda bu tuşa aktif ediyorum. Ve bu da oldukça trafikte tehlikeli. Örneğin ben tırmanış yaparken bunu yaptım. Paniklemeden hemen geri devreden çıkardım ama çok büyük tehlike yaratabilecek bir unsur. Peki direksiyon üstündeki tuşlar ne? Buradan cruise kontrolü limitörü ayarlayabiliyoruz. Sağ taraftan sesin yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Buradan ekranla ilgili ayarlarımızı yapabiliyoruz. Aramalarla ilgili etkileşimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. 2 adet yaklaşık 10 inçlik ekran bizi karşılıyor. Bu ekranların birisi
sürücü ekranı, birisi ise multimedya ekranı. Ekranına baktığımız zaman sol altta arabanın kalan şarj yüzdesi, aşağıda saat, hız göstergesinin görüntüsü, sağ altta sıcaklık ve sürüşümüze bağlı olarak tahminen yapabileceğimiz kilometre menzili gözükmekte. En sol tarafta gördüğünüz gibi farla, el freni sensörleri gibi sensörler gözükmekte. Orta kadranı değiştirebiliyoruz. Bu tasarımda solda hızı gösterirken sağ tarafta ise ivmelenme gösteriyor. Şu anki tasarımda ortada gördüğünüz gibi pusula var. Direksiyonda buraya basarak ve scroll'dan, yuvarlaktan şuradan tasarımı değiştirebiliyorum. Bu tasarım benim çok hoşuma gitti. Burada sürüşe göre minimum 110 mesela maksimum 235 km yapabileceğimi gösteriyor. Aynı zamanda benim sürüşüme göre de tahmini 165 km yapabileceğimi bana belirtiyor. Bu tasarım benim çok hoşuma gitti. Bunun haricinde böyle anlık tüketimi görebileceğiniz bir tasarım var. Hızı görebileceğiniz direkt bir tasarım var. Navigasyonu yansıtabileceğiniz bir tasarım. Araçtaki G kuvvetinin nereden ne kadar etkilediğini, yani size etkileyen merkez kaç kuvvetini gösteren bir tasarımımız var. Buradan da multimedyadaki müziğimizi gösteren bir tasarımımız var. Bu ekranda sağ tarafa geçip orta için beğendiğimiz tasarımı yan taraflarını da kişiselleştirebiliyoruz. İşte hız göstergesi nerede yer alsın, hız nerede yer alsın. Şöyle göstereyim size. Gibi. Ayrıca direksiyonda ses butonuna tıklayarak da buradan neye geçeceğimiz, neyi kullanacağımızı seçebiliyoruz. Apple CarPlay bağlı şu an. Bu ekran böyle arkadaşlar kısaca. Multimedya ekranına gelirsek şu an Apple CarPlay bağlı. Kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto araç destekliyor. Bu çok güzel bir özellik. Şöyle kendi ekranlarına geçeyim isterseniz. Böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Bazı uygulamaları kurabiliyoruz. Şöyle Live Vehicle'a tıklayıp da sürüş şeyimize bakalım. 20 saat 15 dakikalık bir sürüş yapmışız. Bunda 841 kilometre görmüşüz. Toplam 49.6 kW'lık bir enerji tükettik. 18.2 ortalama değer 100 kilometrede, ama şöyle diyelim, aracı denemek için bastık, yokuş tırmandık, yokuş indik, ayrıyetten klimayı son seviyede çalıştırdık. O yüzden bu değer fazla olduğunu söylemem lazım. Şehir içi tüketimde 15'lere indirebilirsiniz. Şehirler arasında da biz şimdi ekleyeceğim görüntüyü. 15.2 ortalamayla geldik 100 kilometrede. 650 kilometre yol yapmışız. Ekranlarda göz yormuyor, pratik, basit. Çözünürlük olarak da gayet yeterli. BMW Connect'le de birleştiğinde gerçekten güzel bir kombinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi araca bağlanıp hangi özellikleri aktif edeceğimizi, kapatacağımızı da ayarlayabiliyoruz. Klasik bildiğimiz BMW'nin arayüzüne burada sahibiz. Buradan da klima ekranına girebiliyoruz. Evet, ekrandaki özelliklerimiz de böyle. Şimdi iç tasarıma devam edersek burada kablosuz şarj ünitemiz var. Buraya telefonumuzu koyup şöyle küçük plastik bir üniteyle telefonumuzu kilitleyebiliyoruz. Bize doğru dönük olması gayet güzel. Burada da böyle bir güvenlik önleminin alınması gayet güzel. Burada 2 adet bardaklığımız var. 2 adet tip C'miz var. Aynı zamanda böyle bir orta konsolumuz var. Orta konsolun altında da gayet geniş bir gözümüz yer alıyor. Arabanın dağınıklığı için kusura bakmayın. Yoldan geldik ve bugün geri döneceğiz. Geri dönmeden önce bu videoyu araya sıkıştırmaya çalışıyorum. O yüzden araç biraz dağınık. Burada böyle bir torpido gözümüz var. Şöyle derinliği göstereyim size. 2 adet önde, 2 adet arkada olmak üzere 4 tane tip C çıkışımız bulunuyor. Orta konsoldan biraz size bahsedeyim. Böyle bir orta konsolumuz var. Şurada bir düğmemiz var. Açtığımız zaman böyle küçücük kart koyulabilecek, kimlik koyulabilecek bir gözümüz açılıyor. Onun haricinde buradan kontrolleri sağlayabiliyoruz. Aracı başlatabileceğimiz, vites geçişlerini yapabileceğimiz, el frenini çekebileceğimiz, sesi ayarlayabileceğimiz. Şu an sırılsıklamım sıcaktan, gördüğünüz gibi, kusura bakmayın. Dörtlü flaşörümüz burada. Buradan aracın modlarını ayarlayabiliyoruz. Kişisel, spor veya
efficient verim olarak girerek aracı verimlilik, kişisel ve spora alabiliyoruz. Verimlilik modunda araç, şöyle göstereyim size, maksimum menzile erişmeye çalışıyor. Bunun için de nasıl yapıyor? Aktifleştir dediğimde hızı maksimum 90 km ile sınırlandırıyor. İlave menzil yaklaşık 10 km eklerim diyor. Tahrik gücü ve konforlu fonksiyonları da kısıtlıyor. Şöyle etkinleştir dediğimde bakın tapa gaz yaptığımda ki ivmelenme oldukça düştü. Bunun haricinde modu değiştiriyorum. Personel, kişisel zaten normal kullandığımız ayarlayabileceğiniz. Spora geçtiğim zamansa sürüş dengelemesini optimum çekişten direksiyon müdahalesini devre dışı bırakıyor. Sanırım tracking'i de kapatıyor. Ve ivmelenmeyi gördüğünüz gibi. Ayrıca da size verdiği yapay bir sesle araç sürüş deneyiminizi, sürüş keyfinizi arttırmaya çalışıyor. Ortadaki butona bastığımızda ise teknik ayarlar yapabileceğimiz bir ekranımız geliyor. Örneğin Iconic Sound dediği olay, bu da şu: gaza bastığımız zaman bir suni ses size sunuyor. Auto Hold dediği de, bunu açtığınızda da frene tam bastığınızda aktif oluyor ve siz ayağınızı frenden çekiyorsunuz. Tekrar gaza bastığınızda araç gitmeye başlıyor. Kullanım için mantık olarak güzel ama işlevsel değil. Nasıl değil? Mesela gördüğünüz gibi böyle koltuğu kendime tam ayarladığımda kolum tam oturmayabiliyor. Buranın hareket etmesini ben isterdim açıkça. Ayrıca buradaki tuşların kalitesi de çok hoşuma gitmedi. Buraya bakarsanız şöyle esneme yapıyor. Yani BMW gibi premium bir markadan alışveriş yapıyoruz ve tuşlar gayet ucuz plastik duruyor arkadaşlar. Ama mantık olarak gerçekten pratik ve güzel. Buradan her istediğimi, işte park sensörüm, geri görüşüm, vitesim anında yapabiliyorum. Orta konsolda vitesi bu kumandayla değiştiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi aşağı taraf D oluyor. Drive, sürüş modumuz. Tekrar bu kumandayı aşağı çekerek B modunu alabiliyoruz. B modunu aldığımızda da araç tek pedal kullanım moduna geçmiş oluyor. Yani sadece gaza basarak aracı hızlandırıp ayağımızı gazdan çekince yavaşlayan mod. Daha şöyle bir ayar yapabiliyoruz bu versiyonda. Buradaki tuşa bastığımızda araç ayar ekranı geliyor karşımıza. Buradan tahrik ve şasiye girdiğimizde D vites konumunda geri kazanımı ayarlayabiliyoruz. Şu an adaptifte buradan düşük, normal ya da yüksek olarak rejen seviyesine ayarlayabiliyoruz. Sanırım normal dolu paketinde bunu F1 vites dediğimiz direksiyon arkası kulakçıklardan ayarlayabiliyoruz. Bizde ama burada ekran üstünden ayarlanıyor. Ayrıca bazı versiyonlarda direksiyonun üstünde boost kumandası var. Yani bir kulakçık var. Bu kulakçığı çektiğimiz zaman araç boost performans moduna geçiyor ve size belli bir süre tam güç veriyor. Bu da işte nedir? Sollama yaparken veya kalkışta tam kapasite gücü vermesine yarıyor. Böyle bir özellik daha var ama o bu versiyonda yok. Otomobilde yan aynalar üstünde de klasik bildiğimiz kör nokta uyarı sistemi var. Şimdi arkadaşlar, araba şuradan girerek buraya park ettik. Şimdi geri çıkma modunu kullanarak buradan çıkmayı deneyeceğiz. Şimdi bu mod için önce aracı geriye alıyoruz. Daha doğrusu park asistanını açıyoruz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi geri sürüş asistanını başlata tıklıyoruz. Buna tıkladığım zaman sadece gaz ve freni kendimiz ayarlıyoruz. Direksiyon kontrolü arabada oluyor. Şu an izliyoruz. Gördüğünüz gibi elimi hiç değmiyorum. İçeri nasıl girdiysem kaydetti. Ve şu an o şekilde dışarı çıkıyoruz. Şu an sadece ben frene basıyorum. 26 metre kaldı bitmesine. Sağda da ne kadar mesafe daha böyle gidebileceğini gösteriyor. Bence efsane bir özellik olmuş bu. Burada da rotayı görüyoruz. 19 metre. Buradan sonra artık bunu kapatacağım. Çünkü trafiğe karıştık. Güvenli bir sürüş olsun. Gelelim aracın en güzel özelliğine. Burada sunroof ve perdeyi ayarlayabileceğimiz otomatik düğmemiz var. Buradan gördüğünüz gibi kocaman bir cam tavan bizi karşılıyor. Şöyle cam tavanı da aynı zamanda açalım. Oldukça büyük ve şık. Ayrıca perdenin de tam otomatik olması bence bu aracın en güzel özelliği.
Şu an otomobil 180 kW'lık Turgo şarj istasyonuna bağlandı. Gördüğünüz gibi maksimum 130 kW desteklerken yaklaşık olarak şu an 109-108 kW alıyor. Maksimum 130 kW hız alıyor. Yaklaşık 70-80 arası 85 gibi kW'larda şarj oluyor. Bu bence çok büyük bir negatif özellik. Şöyle size ambiyans aydınlatmayı göstereyim. Ekrandan. İç aydınlatma sekmesine geliyorum. Buradan tabi normal aydınlatmaları açabiliyorsunuz veya ambiyans olarak aydınlatmayı buradan rengini değiştirebiliyoruz. Oldukça şık, göz almayan ve benim hoşuma giden bir ambiyans aydınlatmaya araç sahip. Kısaca özetlemem gerekirse bu deneyimi, aracın hoşuma giden yanlarından başlayayım. Kompakt bir araç. Şehir içi kullanımda özellikle çok pratik olacaktır. Park ederken, sürerken araca bindim ve 2 dakika içinde sanki 5 yıldır bu arabayı kullanıyor gibi pratik bir şekilde adapte oldum. Aynı zamanda diğer arkadaşlarım da sürücü olarak deneyimledi ve hepsinden aynı yorumu aldık. Bu arabayı sürmek ne kadar kolay ve pratikmiş. Onun haricinde hoşuma giden özelliklerine baktığımızda aslında bu araçta yok ama normalde Connect özelliği var. Connect özelliği bence çok önemli bir özellik ve olmazsa olmaz bir özellik. O yüzden alacağınız versiyonda varsa bu çok büyük bir olumlu tarafa sizi çekmeli ve çekecektir. Sürüşü aslına bakarsanız yumuşaktı, arazi yaptık. Arazide de bizi çok sarsmadı. Süspansiyonlar fena değil. Bir BMW siyatiyle yola yapışıp yılan gibi gitmedik. Performansla konfor arasında bir yerdeydik. Ne BMW'nin o performanslı hırçın yapısına sahip araba ne de ultra konforlu bir sedan rahatlığına sahip. Ancak arasında bir yerde biz gece uzun yol yaparken çok rahat bir yolculuk yaşadık. Bunu diğer videodan görebilirsiniz zaten. Size multimedya ekranlarını gösterdim. Bu ekranları kullanmak oldukça kolay, pratik. Hiç bilmeyen biri sadece 10 dakika içinde ekranları çözebilir. Ve bu ekranlar hiçbir şekilde beni uzun yolda gece veya şehir içinde gündelik kullanımda yormadı. Ayrıca dikkatimi de dağıtmadı. Bunu da belirtmem lazım. Bu da güzel bir olay. Bana elektrikli araba hissiyatını yaratmadı. Normal bir otomobil. Eğer hani X1 serisine ilginiz varsa ve içten yanmalı bir motor mu elektrikli mi tercih etmem gerekiyor diyorsanız bence bunu tercih edebilirsiniz. Peki olumsuz özellikleri bence neydi? Ondan bahsedeyim. Bence şarj alma hızı çok yavaş. 130 max alıyor ama bildiğiniz gibi dalgalanmalar oluyor ve belli bir şarj yüzdesinin üstünde bataryaya zarar gelmemesi için araç kısıyor. Bu da nedir? Normal aldığımız %50'lerin üstünde araç 80 kW gibi bir hızda şarj alıyor ve bence bu tip premium olarak gözüken 3,5 milyonluk bir otomobilde 80 kW dalga geçer gibi bir rakam. Ki bu aracın NMC batarya olduğunu da düşünürsek aslında enerji yoğunluğu daha fazla, daha yüksek hız alması gerekiyor, daha verimli bir bataryayla bizi karşılaması gerekiyor ancak öyle bir durumla karşılaşmadık. Bildiğiniz gibi %20 %80 arası NMC batarya olduğu için tutmamız gerekiyor LFP'ye göre negatif yanlarımızdan ve %100'deki menzil değerlerimizi şu an ekrana yansıtıyorum. Bunlar sizin için yeterli mi? Bunu da sorgulamanız lazım. Negatif özellik olarak arka kamera var, ön arka sensör var. Çok güzel ancak arka kameranın görüntü kalitesi gerçekten çok kötü. Biraz daha kaliteli olmasını beklerdim. Evet gayet işe yarıyor sonuna kadar. Ancak biraz daha görüntü kalitesinin yüksek olması bence bu tip bir premium markaya yakışan bir olay olacaktı. Eğer sizin iX1 ile ilgili deneyimleriniz, tecrübeleriniz varsa bunları da yorumlara yazarsanız ben ve bu videoyu izleyen, merak eden arkadaşlarımız öğrenebilirler. Onlara faydalı olabilir. Bir haftalık bir kiralama deneyimi sonucunda sizlere verimli olmasını umduğum bir içerik üretmeye çalıştım. Bu bildiğiniz gibi iX1'lerin filo paketleri, normal paketleri, kırpılmışları ve kırpılmamışları gibi farklı donanımlı versiyonları var. Büyük ihtimal bendeki versiyon kırpılmış versiyon. Bu yüzden sizin yine de bakarken daha detaylı araştırmanız faydanıza olacaktır. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Bu araba normal bir otomobilin elektrikli olarak üretilmiş versiyonu. Yani tamamen elektrikli tasarlanmış bir araba değil ve bunu da boyutlardan net bir şekilde zaten hissediyoruz. Depolama alanı olarak da kıyaslamam gerekirse tabii ki Tesla kat ve kat üstün. iX1'e yaklaştığım zaman ben daha şehir içi bir araba görüyorum. Her ne kadar depolama alanında Tesla'nın gerisine düşse de
Bu sefer şehir içinde bir avantaj yakalıyor ve sürüş rahatlığı olarak bundan bahsedebiliriz. Buradan kastettiğim şey süspansiyon değil. Buradan kastettiğim şey aracın küçük kompakt bir otomobil olması sayesinde çok daha pratik bir şekilde kullanılabilmesi. Ayrıca bu modelde ön ve arka park sensörü yer alıyor ve arka kamera yer alıyor. Bu sayede çok rahat park edebilir, küçük yerlerden geçebilir, hiç gerilmeden aracınızı pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Tesla'da ise biraz daha ben sürerken uçak sürüyor gibi hissediyorum. Yani aynı zamanda yan aynalar, kameralar, ekran, bunların hepsini eş zamanlı takip ederken BMW'de rutin bir otomobil sürer gibi ve hatta çok pratik bir şekilde aracı kullandığımı belirtmem lazım. Sürüş konforundan bahsetmek gerekirse BMW Tesla'ya göre daha konforlu bir araba. Tesla çok daha sert süspansiyonlara sahip ama yol tutuş olarak da Tesla'nın önde olduğunu söylemem lazım. Ayrıca atlamamamız gereken en önemli noktalardan birisi de şu. Bu arabada normalde uzaktan erişim var. Telefonunuzla arabanın klimasını ayarlayabiliyorsunuz, şarj yüzdesine bakabiliyorsunuz. Bunun gibi ayarlamaları veya incelemeleri yapabiliyorsunuz. Ancak bu araç kiralama aracı olduğu için büyük ihtimal biz uzaktan erişim herhangi bir şekilde yapmadık. Ama normal olarak satın aldığınızda bu özellik sizde olacaktır. Ve bence bu da günümüzde bir arabada olmazsa olmaz özelliklerden birisi. Tabii klimayı ayarlamak için sadece uzaktan telefonla erişmenize gerek yok. Anahtarımız şöyle bir tasarıma sahip. Buradan aracı kilitleyebiliyoruz bu butonla. Aracı açıyoruz, bagajı açıyoruz ve burada tuş ataması yapabildiğimiz bir tuş var. Buraya klimayı atarsak araçtaki klimayı bu tuşa basarak uzaktan aktif hale getirebiliyoruz. Keyifli miydi? Gayet keyifli bir otomobildi. Ama ve lakin bana unutulmaz bir deneyim yaşatmadı. Ben Ankara'ya gittiğim zaman bu araba neydi diye tekrar hatırlayacağımı düşünmüyorum. Açık konuşmam gerekirse. Şimdi asıl noktaya gelelim. Ve eleştirilere başlayalım. Bu araba şu an 3 versiyonda satılıyor. E20'lik, e-Drive 20'lik versiyon iX1 ve bugünkü fiyatını size söylüyorum. Sportline 3.552.000, X-Line 3.800.000, M Sport ise 3.879.000. Şimdi aslında arabayı yorumlamam gerekirse gayet güzel, şehir içi için pratik ve tercih edilebilir bir otomobil. Ancak bu fiyatlara baktığımız zaman çok daha iyi alternatifler olduğunu düşünüyorum ve bence bu fiyatlar bu araba için oldukça fazla. Bayi'de belki indirimle, belki farklı bir kampanyayla çok daha uygun fiyata bulabilirseniz düşünülebilir ama ben bu fiyata bu arabayı açık konuşmam gerekirse tercih etmezdim. Bunun yerine birçok alternatif var ve bu illa Tesla sahibiyim diye de düşünmeyelim. Tesla olmak zorunda da değil. Başka markalardan da çok güzel alternatifler var. iX1 bir giriş segment arabası gibi ve oldukça yüksek fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Hepsinden biraz, her şeyden biraz algı ama tam anlamıyla sizi doyuran bir araba değil. Arkadaşlar aracı genel olarak size aktarmaya çalıştım. Atladığım noktalar mutlaka vardır. Gördüğünüz gibi de su içindeyim. Kusura bakmayın bu görüntü için. Size yardımcı olması için böyle bir içerik üretmeye çalıştım. Umarım işinize yarar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ve bunu derken arkamda Babadağ ve karşımda Ölüdeniz manzarasıyla hepinizi selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın.